Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Olmazsa olmazımız tuz. Ne yapıyoruz? Çatı izolasyonunda son noktayı kim koyuyor? Ben koyuyorum. Çok çok şok olacaksınız. Araştırmalarımız sonucu. Çatı izolasyonunda son noktayı bulduk. Bulduk. Ne lazım? Geliyorum. Sakın kaçırmayın. Sakın kaçırmayın. En uygun, en güvenilirini bulduk. Yıllarca, yüzyıllarca Osmanlı'nın kullandığı kız kardeşim sanat tarihçi olunca gitme oğlum oraya. Günlerce uykusuz kaldı. Araştırmaları sonucunda en pratik, en uygun, en güvenilir çatı izolasyonunu bulduk bir tanelerim. Ne lazım? Ne lazım? Elimizde bir tuz, bir de kireç. Oğlum orada ne yapıyorsun? Bak oradan tehlike, gel bu tarafa gidiyorum. Haydi aşkım. Haydi gel. Bu tarafa gidelim. Tehlikeli orası. İşin kolayını bulduk. Çatı izolasyonu, boya badanada bir numara. İnanır mısınız? Faydalarını bilseniz evinize ne boya sürersiniz, ne yağlı boya sürersiniz. Sadece kireçle tüm evinizi, pH'ını müthiş seviyeye çıkarırsınız. Tabii ki bu konuların uzmanı kız kardeşim, sanat tarihçi. Çok güzel anlattı o bana araştırmaların sonucu ama ben size o kadar güzel anlatamıyorum. Şöyle son kalan kirecimiz bu. Sönmüş kireç, evet sönmüş kireç. Sonunda az bir kağıt kalmış. Biri sormuştu. Şimdi seni böyle dibini bir dökelim, pislik falan kalmasın. Bunun için de hazırlayacağım. Şöyle dibini bir çalkalayalım. Çatı sarkanlar. Tek çatı akmasına karşı değil, yazın. Ama bunları yapmadığımı, bu yaşa kadar öğrenemediğimi o kadar pişmanım ki duyduklarımdan sonra. Yazın sıcak memleketlerde, çatı olmayan böyle dam olan yerlerde kireç. Hepsini anlatacağım sırayla. Şimdi malzememizi hazırlayalım. Şöyle çok da fazla bir kirecim kalmamış. 3 kilo ya da 2,5 kilo. Tabii ki aceleden maskeyi takmadık yine. Ve olmazsa olmazı yemeklik tuz. Şöyle bir avuç. Şöyle kocaman bir parça var elimde bakın. Tuz bunun olmazsa olmazı. Tuz sabitleyicisi. Sakın kaçırmayın. Sakın. En güzel boya badana. Eskiden insanlar niye dişti, niye sağlıklıydı diyeceksiniz. Hemen bir sopa bulmam gerekiyor. Neyle karıştırıyoruz?
Yeni bir kireç alacağım. Yeni kireç aldığımızda Nurhan'la çektiğimde tüm püf özelliklerini çok daha güzel anlatacak. Sulu bir kıvam elde edeceğiz. Ayran. Ayran. En güzel kıvam bu işte. Ayran. Biraz fazla mı? Hiç korkmayın. Çünkü peyderpey ben bunu arka arkaya aralıklarla yapacağım. Rengi solduğunda veya hiç korkmuyorsunuz yani. Açık renkte olabilir. Birkaç gün sonra yine alırsınız 2-3 kilo. Hatta ben bir torba alacağım. Torbayla aldığında çok ucuza geliyor. Torbasını alırsam fiyatını da söyleyeceğim. Önceki aldığım fiyatı hatırlayamıyorum. Bayağı oldu. Kireç içinde toparıyor bak. Onlar kalana kadar, kalmayana kadar çok su götürüyor yani. Çok su götürüyor. Badanada birazcık daha koyu yapabilirsiniz. Akmaması için. Geçenlerde biri demişti. Badanasında sıvasız yerde olmaz abla diye yeni yazmış benim kireç badanama. Bir yılı geçkin önce yaptığım badanama. Bir yılı geçen kireç badanamı inanılmaz güzel duruyor. Tabii ki o bodrum katı mükemmel, gün gün daha da sağlamlaşıyor ve gerçekten kireç gün gün kayalaşırmış. Şimdi hemen işimize başlayalım. Kireç badana. Kireçte son nokta. Çatı izolasyonunda son noktayı ben koyuyorum. Sonuçları hep birlikte göreceğiz. Yani bu kadar kolay bir ürün elimizde olup da bunu yıllar sonra öğrenmek de çok üzücü. Fırçamızı alayım. Bu arada buraları akşamdan süpürdüm ama yine de toz moz gelmiş mi diye şöyle çiçeklerden yapraklar düşmüş. Bugün kirecimiz yettiği kadarını yapacağım. Her gün o kadar kolay, o kadar zevkli. Tam izolasyonunda son noktayı koyuyoruz. En uygun, en pratik, en dayanıklı. İddia ediyorum. Sonuçlarını göreceğiz. Çünkü kireçte gün geçtikçe yerin altına sızma ve sağlamlaştırma etkisi var. Tabii ki bunu araştıran Nurhan anlatsaydı size şok geçirirdiniz. Eskiden dam topraklara bile kireç dökülüp yağmur yağdığında su sızmaması için dam kireçlenirmişti. Hatta birazcık böyle o tarafa dökeceğim. Niye? Deliklere sızması için. Küçük minnak deliklere. Kızım buraya gelmiyorsun.
Yavaş yavaş içine çekiyor. Yakında olsanız da keşke sesini duysanız. Delikler içine çekiyor. Püt püt püt. Böyle sanki suya susamış toprak olur da çeker ya. Çok ilginç. Şu araya da yapacağım. Sakın kaçırmayın. Sonuna şaşıracaksınız. Sonunda şok geçireceksiniz. Şu araya da yapayım da. Deliklerin içine çektiğini görüyorum yani. İnanın. O kadar mutluyum ki hem uygun, hem sağlıklı, hem de sonucu bulduk. İnşallah. Şimdi hastalıklar çoğaldı, dertler çoğaldı. Yok kötü hastalık, yok şu hastalık. İnanır mısınız? Kireç duvar boyasında badana olarak kullanıldığında o odanın pH'i o kadar güzel yükseliyormuş ki anlatılamaz yani. Ah ah, bu plastik boyaydı, yağlı boyaydı. İnsanları tüm hastalıklara gark ettiler. Evet, siz beni izlemeye devam edin. Ben görüyorsunuz 2 kilo, 2,5 kilo kirecimiz neredeyse yarım damı yaptırıyor. Bak delikler çekiyor. Şimdi ben bu bölümü yaptığımda çiçekleri kaldırıp buraya kaldıracağız. Bura kuruduğunda çiçeklerin altını yapacağım. Çünkü kirecimiz aşırı fazla değil, kalmamış. Bir torba almıştım ben. Ama çok badana yaptık. Badanadan çok kireç sıvası yapmıştım ben orayı. Kireç sıvası. Bak, kireç sıvası bilmeden yaptığım şey eskiden. Mesela şimdi tarihi eserlerde sadece kanunda aslında kireçle restorasyona izin veriliyormuş. Aslında sadece kireç kullanılarak. Düşünebiliyor musunuz? Yüzyıllardır ne korumuş o zaman her şeyi? Kireç korumuş. Bak delikler geri açılıyor, çekiyor. Böyle küçük ipliklerimiz var. Şöyle bakayım, kar beyaz. Bu tabii ki kuruduğunda öyle şahane kar beyaz oluyor ki. Şu an tam beyazlığını tabii ki vermiyor. Birazcık da ışık arkamızdan vuruyor.
Evet, şu açıdan çekmeye çalışacağım biraz da. Zaten damın 1/4'ini yaptım. 1/4 olmasa da yok. Ya 6'da 7'de 1'ini yaptım yani. 3 kilo yoktu kirecimiz. Çok da güzel yaptım. Şöyle son kalan oraya gitme o çocuk. Oraya gitme. Boya yapıyor. Şurayı düzgün bırakmak istiyorum. En azından yapılana kadar. Çok kolay. Yani hiç kesmedim videoyu. Görüyorsunuz. Damın 6'da 1'ini yaptık yani. Bir de biraz dikkatli olmak gerek. Başladığın ortadan başlamayacağım benim gibi. Bakın şurada delik var. Bak deliğe bakın şimdi. Delik anında kapanıyor. Görüyorum delikleri. Müthiş oldu. Müthiş. Şöyle yakın plana geleyim. Öncekiyle sonrakinin arasındaki farkı göstereyim size. Güneş bu taraftan vurduğu için hiçbir şekilde gösteremiyorum. Şöyle kar beyaz ama güneş yeni doğuyor Adana'da. Fatoş uyku uyumadı bunun merakından. Bu bölümü yaptı. Tamam, o zaman ben de size yapılmışını göstereyim. Ta 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 tan. Nuran yememiş, içmemiş, uyumamış, sabaha kadar araştırmış dedim ya size. Böyle bakın. Tabii ki bu akşam üzeri ışıkta çok daha gözüküyor. Güzel gözüküyor. Bu bölüm zaten akan bölüm şurası. Şöyle şuradan tahminimiz şuradan bir yerden su alıyor. Bu tarafımız çok iyi. Her yerden gölgemiz vuruyor. Sabah güneşini görüyorsunuz. Peyderpey kireç alacağım bir çuval. Ama artık yağmur bekleyeceğiz. Eğer ki bu sonuç harika sonuç verecek. İnanıyorum, zaten araştırmalarımız da onu Osmanlı'da bak toprak damlar bile kireçlenirmiş de akmasın diye. Ona göre. Ona göre bir taneleri. Badana, boya, bakın badanalarda ne kadar şey sağladık. Bu duvarlar dökülüyordu. Bu duvarların da badana vakti geldi. Taş gibi oldu, taş. Badananın önemini anlıyor musunuz? Ben eskiden bilsem yapardım ama ben hep kireç, tozar, üstümüze gelir diye düşünürdüm ama onu da tuz sabitliyor. Şöyle bakın, evimizin yarısından bu bölüm kar beyaz ama bunu gerçekten yazın sıcaktan korunmak için yapılırmış. Kışın su akıtmaması için yapılırmış Osmanlı'da, bakın. Yıllarca büyük mimarlar sadece bunu restorasyonlarda kesinlikle sadece kirece izin veriliyormuş. Şurayı da yapmış Nurhan, çok az dibinde kaldı dedi. Buraya da gölge kalıyor bura. Bir de bu şunun suyu akıyor. Bura devamlı nemli kalıyor. Bakın nem yaptığı yerde nem yok. Bak yapmadığı yerde hala nem var.
anında hep deneme için bana sürpriz yapmış zaten. O gün ben yemek yaparken Nuran yoktu ya. Adana'dan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İzolasyonda son durum. Ev boyası badanasında kireçten başka hiçbir şey kullanılmamayacağını, gerçekten faydalarını duysanız kimse evine boya sürmez. Boyacılar beni aforoz edecek. Ama artık her şeyi kireçle yapacağız inşallah. Yani çok önemli, çok çok. Tabii ki bir dahaki bölümde çiçekleri kaldırıp onun altını yaptığımızda güzel Nuran anlatır size. Ben onun kadar güzel anlatamıyorum. Günlerdir araştırmaların sonucu kirece karar verdik. Bakın kar beyaz oluyor. Benim tarafa geçelim. Burası gölge olduğu için tam size gösteremiyorum. Ama gözümün önünde deliklerin dolduğunu görüyorum, biliyor musunuz? Delikler kapanıyor. Bak benim yaptığı şu bölümde bakın deliklere. Bunlara sürdüğümüzde yeniden alacağım tabii ki ben. Kirecimiz bitti. Yani kısacası yazları güneşten, sıcaktan korunmak için, kışları su sızıntısından kurtulmak için kireç kullanılmış ve restorasyonlarda sadece kireçle boya, badana ve sıvaya izin veriliyormuş. Sizleri seviyorum. Hurmalarım da kuruyor. Adana'dan sımsıcak sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Artık yorum yazdığınızda size sesli mesaj gönderebiliyorum. Yorumlarımı da dinlerseniz mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Çok çok mutluyum. İnşallah bayılacaksınız. Bomba icatımız rekor kıracak. Herkes yapacak damını. Öyle milyon dolarlar vermeye gerek yokmuş. Buralar yani akşam üzeriye çekseydim bu görüntüyü ben müthiş gözükecekti. Çünkü güneş vuruyor. Ama şurada ayrıntısını gösterebilirim mesela şurada. Görüyor musunuz? Yazın sıcak yalıtımı, kışın su yalıtımı. Son nokta. Hoşça kalın.